Herkese Kotor Old Town'dan günaydın. Bugün maalesef üzücü bir haber aldık. Karadağ Türklere vize getirdi artık. Karadağ geldiğimizden beri fiyatlar bana kesinlikle hiç uygun gelmedi. İşte şimdi Kotor'a geldik ve şu anda Old Town'un içerisindeyiz. Zaten çan seslerini de duyuyorsunuzdur. Şimdi biz otelimize eşyaları bıraktık, birazcık dinlendik, yerleştik ve şimdi yemek yemek için dışarı çıktık. Burada bir yerler arayacağız. Bakalım kaydettiğim bir iki yer vardı ama şimdi gidip onlara biraz bakalım dedik. Eğer beğendiğimiz olursa da içlerinden birine oturacağız. Ve işte böyle bir akşam geçireceğiz bugün. Birazcık buraları turlayacağız, dolanacağız. Beğendiğimiz yerlerde belki otururuz. Belki hediyelik eşya dükkanları var. Bakın hatta şöyle göstereyim. Şöyle yerler çok fazla var. Daha bakın şurada magnetler var bir sürü. Böyle hediyelik eşya dükkanları çok fazla burada. Biz de belki bunlardan birine gireriz, birazcık turlarız, dolanırız. Böyle bir akşam geçirmeyi planlıyoruz. Şimdi de bu şekilde yola devam ediyoruz. Şimdi yürüyoruz Old Town sokaklarında ama bakın mesela şu an saat 7 civarı akşam ama ne kadar boş. Görüyorsunuz yani şu dışarıda oturulan masalarda falan yazın tabii ki insanlar oturuyordur normalde. Ama herhalde mevsim itibariyle böyle boş olduğunu düşünüyorum. Yani bana bayağı boş geldi. Bu kadar boş beklemiyordum. Bence gündüz daha dolu olur. Onu da zaten gösteririm size ama yani akşam saatleri şu an böyle bakın şu an hiç insan olmayan bir sokaktayım hatta yani. Böyle ilerliyoruz. Çok kalabalık olması da iyi değil zaten ama yani şaşırdım. Şaşırdığım için yani sizle paylaşmak istedim. Restoranlar da boştu. Yani Budva da böyleydi bu arada. Budva da boştu. Yani burası da boş. Bakalım devamında ilerleyen günlerde de göreceğiz aynı şekilde mi diye. Yemek yemek için bir yere oturduk. Biz böyle 2 kişilik bir deniz ürünleri tabağı denemek istedik. Çünkü buraya geldiğimizden beri hiç bir deniz ürünü yiyememiştik. O yüzden de burada denemek istedik bunu. Ben zaten adını aşağıya yazarım. Şu an adını hatırlayamıyorum. O yüzden aşağıya yazarım. Siz de kontrol edebilirsiniz. Ben de şimdi birazdan size göstereceğim nasıl bir tabak geldiğini. Daha sonra da beğenip beğenmediğim hakkında yorumlarımı yapacağım. Evet, şimdi yemek yediğimiz yerden çıktık. Ben de fikrimi dışarıda belirtmek istedim. Çünkü restoranlarda çoğu garson Türkçe biliyor. O yüzden hani hepsini anlamasalar bile birçoğunu anlarlar diye korktum. O yüzden dışarıda fikrimi belirteyim dedim. Yani şöyle Karadağ'da fiyatlar bana hiç uygun gelmedi. Restoranlarda da diğer gittiğimiz yerlerde de hiç uygun fiyatlar yok. Yani ben daha uygundur diye düşünüyordum ama maalesef hani fiyatlar bayağı yüksek. O yediğimiz mesela deniz ürünleri tabağı 2 kişilik 44 euroydu. Bir de şarap alıyorsunuz yani alırsanız 7 euro var, 9 euroya var. Yani şaraplar da normal Avrupa ülkelerinde aldığınız şaraplara göre bence pahalı. Yani biz daha uyguna alabiliyorduk o şarapları yani kadeh olarak. O yüzden burada bana pahalı geldi. Yani dediğim gibi fiyatlar çok uygun değil. Yani restoranda yani lezzet olarak hani inanılmaz güzel diyemeyeceğim maalesef. Çok büyük bir beklentiniz olmasın eğer orada yiyecekseniz böyle bir deniz ürünleri. Tabii yani çok güzel değil. Daha güzellerini kesinlikle yedik. Hatta bizim ülkemizde zaten kat kat daha güzelleri var bana göre. O yüzden yani gelirseniz denemek isterseniz deneyebilirsiniz. Hani her restoranda bence aşağı yukarı aynıdır ama yani daha güzellerini
mutlaka yemişsinizdir ya da yiyeceksinizdir yani. O yüzden çok büyük beklentiniz olmasın. Evet, şimdi bir tane krepçiden krep aldık. Çünkü yediğimiz deniz ürünleri tabağı beni doyurmadı maalesef. O yüzden de bir krepçiden krep aldık. Böyle sokak satıcısı gibi bir yer. Şöyle bir krep bakın ama. Yani bir dakika daha detaylı göstermek istiyorum bunu. Şöyle bir krep. Yani bayağı büyük, gerçekten bayağı büyük, yani bayağı da doyurucu. Bunun tanesi 4 euro, yani biz Nutella ve muzlu olarak aldık, o 4 euro. Bazıları var 3 euro, 3,5 euro, yani siz de tercihinize göre seçebilirsiniz. Bakın adını da şöyle göstereyim. Şurada Mika, aynen doğru mu söyledim bilmiyorum. Bakın şurada böyle sokak satıcısı gibi bir yer var, oradan aldık. Şimdi deneyeceğiz ama güzel duruyor. Şuradan Old Town'dan çıktıktan sonra zaten direkt buraya gelebilirsiniz. Aldığımız yer burası. Şimdi biz Old Town'dan çıktık. Arabayı çekmeye gidiyoruz. Ya çünkü bu Old Town'un civarında zaten çok az park yeri var. Biz de bir yere park ettik ama oradan emin olamadık. Çünkü arkasında bir bina vardı. Yani o binanın sakinleri işte önüne park etmek isteyebilir, bir şey yapabilirler. O yüzden şikayet edip polisi arayabilirler ve tekerlere kilit taktırabiliyorlarmış. O yüzden şimdi biz de panikle arabayı çekmeye gidiyoruz. Çünkü yani kiralık araç olduğu için birazcık korktuk açıkçası. Burada bir yerde bir otopark varmış. Oraya doğru yola çıkacağız. Bakalım, umarım orada da yer buluruz. Ama eğer bu Old Town'un içinde kalacaksanız park yeri konusu bayağı sıkıntılı. Onu baştan söyleyeyim. Dilerseniz daha farklı bölgede kalabilirsiniz ya da hani burada kalacaksanız, aracınız yoksa tabii ki rahat bir şekilde kalabilirsiniz. Biz de şimdi gidiyoruz aracımızı çekmeye doğru. Evet, Kotor Old Town'dan herkese günaydın. Bugün maalesef biraz üzücü bir haber aldık. Karadağ Türklere artık vize getirdi. Yani buraya girişlerde artık Türklerden vize isteniyor. Ama belli muafiyetleri var. Yani eğer bir geçerli bir Amerika vizeniz varsa, İngiltere, İrlanda, Avustralya vizeniz varsa ve multi girişli Schengen vizeniz varsa bu vizeden muaf oluyorsunuz. Aynı zamanda yeşil pasaportunuz varsa da bu vizeden muaf oluyorsunuz. Ben henüz buradayken ücretler hakkında bir bilgilendirme göremedim. Ama belki siz bu videoyu izlediğinizde ya da biz gezerken ilerleyen günlerde ücretler hakkında da bir bilgi ediniriz. Şu an o yüzden bilemiyorum. Ama maalesef böyle bir sonuç yaşadık. Umarım düzelir, yakın zamanda tekrar eski haline döner. Türkler de buraya tekrar rahat bir şekilde gezmeye gelir. Çünkü burada aşırı Türk var. Yani gerçekten sürekli Türkçe duyuyorum. Hatta yani nereye baksanız bir Türk'le karşılaşma olasılığınız çok yüksek. O yüzden turizm açısından da nasıl olur böyle bir karar alındığı zaman bilemiyorum. Bakalım ilerleyen günlerde göreceğiz. Şimdi biz buradan Peras'ta doğru gidiyoruz. Orada güne başlayacağız. Daha kahvaltı bile etmedik. Orada etmeyi düşünüyoruz. Şimdi biz fikir değiştirerek burada bir yerde oturup sonra yola devam etmeye karar verdik. Birazcık burada bir şeyler atıştıralım istedik. O yüzden de şimdi bir yere oturduk. Böyle kahve aldık. Böyle bir börek aldık. Patatesli börek. Bir de Balkanların geleneksel bir tatlısı var. Krem pita diye. Ondan aldık. Ben onu hiç denememiştim. O yüzden merak ediyorum şimdi nasıl bir şey olduğunu. Şöyle de göstereyim size, bakın. Şöyle bir tatlı. Şimdi deneyeceğiz bakalım. İşte kahve de aldık. Yani şu an bizim için ideal bir menü oldu. Evet, şimdi arabayla Peras'ta gidiyoruz. Ben de bu sırada sizlere buradaki güncel durum hakkında biraz bilgi vermek istedim.
malum olaylar sebebiyle nasıl olduğunu merak ederseniz diye birazcık bu konuda bilgi vereyim istedim. Şöyle biz herhangi bir sıkıntı görmedik de yaşamadık da gayet de sıcakkanlılar. Yani bir yere girdiğimiz zaman, bir restorana, bir dükkana girdiğimiz zaman hemen Türkçe konuşuyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Yani o konuda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Hani Türklere karşı bir ayaklanma gibi bir şey kesinlikle söz konusu değil bizim gittiğimiz yerlerde. Yani Budva ve Kotor özelinde konuşuyorum tabii ki. Onun dışındaki yerleri çok bilemiyorum ama bizim gittiğimiz yerlerde hiçbir sıkıntı yoktu. Buradaki sanıyorum işte Türk esnaflar açısından birazcık sıkıntılar olabiliyormuş. Ama dediğim gibi turistik yerlerde böyle bir sıkıntı yok. Herkes gayet rahat bir şekilde gezmeye, eğlenmeye burada devam ediyor. Umarım ben bu videoyu koyduğum zaman bu süreç birazcık değişmiştir. Daha iyiye giden bir süreç olmuştur diye umut ediyorum. Bu konuda da bilgi vermek istedim sizlere, merak edenleriniz olursa diye. Biz Peras'ta geldik. Yani böyle yol üzerinde bir yere arabamızı park etmek zorunda kaldık. Çünkü böyle biraz daha aşağıda bir otopark var. Orada sadece işte karşıdaki adaya botla geçecek olanlar park edebiliyormuş. Yani girişte bize öyle bir şey söylediler. O yüzden park edemedik o tarafa. Şimdi böyle şu görmüş olduğunuz merdivenlerden aşağıya doğru ineceğiz. Yani bayağı dik merdivenler tabii. Şöyle bakın gözüküyordur diye umuyorum. Ya böyle dik bir yokuştan iniyoruz. Hadi inmesi kolay ama çıkması nasıl olacak bilmiyorum ama bakın şurada yani çok güzel bir manzara var. Müthiş bir deniz manzarası. Şimdi devam ediyorum. Ama tabii şu an biraz daha yukarılarda daha güzel gözüküyordu. Onu da gösteririm yine size. Şimdi böyle aşağılara doğru iniyoruz. Yani gelirseniz aklınızda bulunsun. Böyle yukarılara koyup merdivenle inmeniz gerekebilir. O yüzden de biraz zorlu bir yolculuk sizi bekliyor diyeyim. Ama sonuçta güzel bir yere çıkılacağını düşünüyorum. Yapacak bir şey yok. Şimdi Peras'ta geldik ve şöyle güzel bir sokaktan yürümeye devam ediyoruz. Ama şu yanımdaki manzarayı size göstermek istiyorum asıl. Belki şöyle birazcık ilerleyeyim. Aynen ya, şu manzaraya bakar mısınız? İnanılmaz huzur verici, keyifli. Şöyle şurada oturup bir şeyler yiyip de içebilirsiniz isterseniz denizin kenarında. Ama yani çok güzel, keyifli, huzur verici bir manzara. Ben zaten Peras'ı merak ediyordum bayağı. O yüzden geldiğimize çok sevindim. Yani Kotor'a gelmişken buraya gelmeye bence kesinlikle zaman ayırın. Yani planlarınızın içine dahil edin. O yüzden çok tatlı, şirin bir yer. Şimdilik çok hoşuma gitti. Biraz ilerlediğimizde de bakalım bir yerlere oturursak, bir şeyler yiyip içersek onları da sizler için çekmeye devam edeceğim. Evet, şimdi Peras'ta yürümeye devam ediyoruz ama aslında turumuzu tamamladık. Yani bir 15-20 dakikada bu sokağa baştan sona yürüyüp turunuzu bitirebilirsiniz siz de. Bence kesinlikle gelmelisiniz. Çok tatlı, huzur verici, küçük bir yer. Kotor'dan da zaten 20-25 dakika bir sürüş süresiyle gelebilirsiniz buraya. Burada da zaten bence 1-2 saat vakit geçirilebilir bu mevsimde. Yani yazın denize giriliyor mu buradan bilmiyorum. Ama girildiğini düşünüyordum. Ama bu mevsimde geleceksiniz. Zaten hani burada 1-1,5 saat belki oturup bir kahve içip ya da acıkırsanız bir şeyler yiyip sonra tekrar dönüş yoluna geçebilirsiniz. Şimdi biz de belki bir şeyler yeriz, kahve içeriz diye dolanmaya devam ediyoruz. Bu arada gelirseniz burada
Peras'ta neler olduğunu görebileceğiniz bir haritada mevcut. Buradan da gezmek istediğiniz yerlere gidebilirsiniz. Buradan haritayı da inceleyebilirsiniz. Evet, şimdi bir yere oturduk. Çok güzel bir yer. Deniz kenarında. Şöyle bir manzaraya karşı oturduk. Çok keyifli bir şekilde kahvemizi içiyoruz. Şu an biz 2 tane cappuccino söyledik. Cappuccino'nun tanesi burada 3,5 euro. Yani normal bir yerde oturduğunuz zaman ödeyeceğiniz kahve fiyatıyla aynı. Hiçbir farkı yok. Şimdi burada kahvelerimizi içiyoruz. Birazcık dinlendikten sonra tekrar Kotor'a doğru yola devam edeceğiz. Buranın adını da aşağı yazarım. Gelmek isterseniz buraya da gelebilirsiniz. Evet, Peras'tan tekrar Kotor'a geldik. Şimdi size bir yer göstermek istiyorum. Şu yukarıda görmüş olduğunuz kilise var bir tane. Bakın biraz zoomlayayım. Şöyle gözüküyordur umarım. Buraya çıkacağız yarın. Yani hedefimiz o. Buranın en tepesine çıkıp çok güzel bir manzara göstereceğim sizlere. O yüzden umuyorum ki yani bu tepeye çıkabiliriz ama gerçekten bakın şöyle ta en tepesine kadar çıkılıyor. Bugün şu an halimiz olmadığı için çıkamadık ama bunu yarına bırakıyoruz. Umarım çıkabiliriz ve ben de size çok güzel yerler gösterebilirim. Burası da Kotor'un sahil kısmı. Burada akşam saatlerinde ya da böyle işte bizim gibi akşamüstü falan gelip yürüyüş yapabilirsiniz. Old Town'dan çıktıktan sonra ya da Old Town'a girmeden önce şöyle bir sahil kenarında yürüyüş yapabilirsiniz. Burası zaten bana işte bizim tatil yerlerini çok hatırlatıyor. O yüzden çok farklı gelmedi. Ama tabii ki manzarası çok güzel. Bakın şurada balık tutan bir arkadaş var hatta. Böyle biz de şimdi buradan yürüyoruz ve Old Town'un içine doğru gideceğiz birazdan. Orada da turumuza devam edeceğiz. Şimdi yemek için Old Town'un içinde bir yere oturduk. Adı Restaurant City diye geçiyor. Zaten yazarım yine aşağıya. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Biz 2 tane bu cevabi diye bir yemek var. Balkanlarda özellikle yapılan. Ondan söyledik. Bir de Chopska salatası diye bir salata var. Bu da Balkanlara özel bir salata aslında. Bir de böyle yanında aperatif bir şeyler getiriyorlar. Şunların tadı gerçekten inanılmaz güzel. Özellikle şuradaki zeytinli olanı biz bayağı beğendik. Yanında sıcak ekmek de getiriyorlar. Şimdi deneyeceğiz ama güzel gözüküyor. Evet, yemeğimizi bitirdik. Şimdi ben de nasıl olduğuna dair bir yorumumu yapmak istedim. Şöyle gayet güzeldi. Porsiyonlar da büyüktü bayağı. Biz bayağı doyduk yani. Hatta fazla bile geldi. Salatanın porsiyonu da büyüktü. Tadı da güzeldi. Ya zaten o köfte bizim İnegöl köftenin aynısı. Hani çok bir farkı yok. O yüzden mutlaka İnegöl köfteyi beğeniyorsanız onu da beğenirsiniz. Ama güzeldi. Fiyatlarını da ben zaten yazarım altına. Şu an hatırlayamıyorum çünkü menüden bakıp size yazarım. Ona göre değerlendirebilirsiniz gelmek isterseniz. Biz bu akşam burada oturduk. Akşam kapanışını burada yaptık yani. Ama içeride çok müzik olduğu için maalesef burayı çekemedim. Şöyle de tekrar sokağa dönüyorum. Çünkü insanları çekmek istemiyorum. Hani rahatsız olurlar belki diye. Ama sizlerin bilgi alabilmesi açısından menüyü çektim. Biraz fiyatları orada görebilirsiniz yani. O yüzden gelmek isterseniz böyle buraya gelebilirsiniz. Zaten ismini de yazarım. Siz de inceleyebilirsiniz. Bu Old Town'un içerisinde kalıyor. Şimdi biz otelimize doğru
yola devam ediyoruz. Herkese Kotor'daki 3. günümüzden merhabalar. Şu anda Kotor'un Old Town sokaklarında güne başladık. Buradan devam edeceğiz ve size dün söylediğim o en tepeye kadar çıkacağız bugün. Öyle bir hedefimiz var. Umarım bu hedefimiz sekteye uğramaz. Şu an öyle bir planımız var. Şimdi Kotor sokaklarında yürüyoruz. Birazcık hediyelik eşyalar bakıyoruz. Burada çok fazla hediyelik eşya dükkanı var. Ben çok detaylı bakamamıştım. O yüzden şimdi onlara bakacağız. Ondan sonra da dediğim gibi o tepeye çıkmayı düşünüyoruz. Şimdi bakın şöyle bir de gündüz çekimini yapayım sizler için. Yani tabii ki gündüz akşamdan daha kalabalık. Şu an daha erken bir saat. Biraz daha böyle öğlen işte 1-2 gibi daha kalabalıklaşıyor. Ama yine akşama göre çok çok iyi bence. Gündüz tabii böyle turlar, kalabalık gruplar gelebiliyor. Bakın işte şöyle göstereyim. Karşıda görmüş olduğunuz gibi kalabalık turlar, gruplar var. Onlar gelebiliyor. O yüzden de aslında kalabalık oluyor. Ama dediğim gibi yani akşam hali ile gündüz hali arasında yine bayağı fark var. Çünkü akşam gerçekten burada kimse olmuyor. Yani şurası bomboş bir meydan. Zaten onu da gösteririm size. Öyle şimdi burada bir şeyler yiyeceğiz. Oturacağız, bir kahvaltı yapacağız. Bakın böyle yolumuza başladık. Zaten nefes nefese kalmamdan anlamışsınızdır. Yola çıktık şu anda. Old Town'un içerisinden zaten orada gözüküyor. Orayı da gösteririm size. Yani kaleye nasıl çıkılacağına dair. Orada bir tabela var. Oradan zaten çıkmaya başlıyorsunuz. İşte bu şekilde böyle dik merdivenlerden çıkarak yukarıya doğru gidiyorsunuz. Biz de şimdi çıkmaya başladık. Bakalım dayanabilirsek en üste kadar çıkmayı düşünüyoruz. Şimdi arkamda çok güzel bir Kotor manzarasıyla size bilgi vermek istedim. Şöyle biz ücretin ödeneceği kısma kadar geldik ve ücret 15 euro. Yani biz şu an 2 kişiyiz ve 15-15-30 euro ödememiz gerekiyor. Bize çok gereksiz geldi. O yüzden bu fiyatı vermeyeceğiz. Yani o yüzden en yukarıya kadar çıkamayacağız ama şöyle küçük bir minik bir Kotor manzarasına kadar çıkabildik. Ama siz yukarıya çıkmak isterseniz, içerideki yerleri merak ediyorsanız, işte yukarıda kilise var ve farklı alanlar var. 15 euro ödeyerek çıkabilirsiniz. Ama biz maalesef artık tepeye kadar çıkamayacağız. Çok üzüldüm diyemeyeceğim. Çünkü çok yukarılara çıkmayı sevmiyorum böyle, yani bayağı tırmanacağız. Çünkü o tırmanmayı çok sevemiyorum ama merak da ediyordum. Fakat maalesef bu ücreti vermeyelim dedik. Yani çok daha farklı şeylere harcayabiliriz onu. O yüzden biz şu an çıkamayacağız ama siz çıkmak isterseniz bu bilgi de aklınızda bulunsun. Burada girişi de şu şekilde. Bakın şöyle merdivenler var. Buradan yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Şurada da zaten görebileceğiniz bir Kotor haritası var. Oradan da bakabilirsiniz. Şurada da biraz yaklaşayım. Şurada zaten yazıyor. Buradaki okları takip ederek de çıkabilirsiniz. Buradan o tepeye kadar yol çıkıyor. Şimdi Kotor Old Town'daki en önemli yapılardan birine geldik. Burası Aziz Trifon Katedrali. Zaten gelirseniz ilk duraklarınızdan biri burası olacaktır. Burası bir Katolik kilisesi ve 1166 yılında kurulmuş bir yer. Yalnız içeri girmek isterseniz girişler ücretli. Kişi başı 4 euro karşılığında içeri girebilirsiniz.
Burası da Pima Sarayı. Burası Rönesans barok mimarili bir bina. 1979 depreminde hasar gördüğü için restore edilmiş bir bina aslında. Şu tam üzerinde gördüğünüz arma da Pima ailesinin arması. Evet, şimdi tam şu karşıdaki kapıdan girdiğiniz zaman Old Town'un şöyle karşınızda bir saat kulesi belirecek. Burada böyle bir saat kulesi var. Burası barok ve gotik tarzda inşa edilen bir kule. Üzerinde de Karadağ Kraliyet ailesine ait bir arma bulunuyor. Bakın şu karşıda görmüş olduğunuz bir arma. Şimdi oranın hemen altında da şöyle bir taş sütun göreceksiniz. Bu utanç sütunu olarak geçiyor. Buraya zamanında suçluların bağlanıp tüm şehrin önünde cezalandırıldıkları bir yer olduğu düşünüldüğü için adını utanç sütunu olarak koymuşlar. Burası da zaten o saat kulesinin hemen altında görebileceğiniz bir yerde. Bir de karşıdaki şu binayı göstermek istiyorum sizlere. Burası bir saray aslında. Şöyle Venedik mimarisine göre ne kadar fazla balkonunuz varsa o kadar soylusunuz, o kadar zenginsiniz sayılıyor ve yani bu karşıda gördüğünüz gibi de bayağı uzun bir balkon. Yani burası aslında çok önemli kişilerin yaşadığı bir bina olarak değerlendirilebilir. Yani zaten Avrupa mimarisinde böyle bir durum var. Balkon aslında sizin ne kadar soylu ve ne kadar zengin olduğunuzun göstergesi olarak kabul ediliyor. Ve Venedik mimarisinde esintileri zaten burada sık sık görülüyor. Şimdi burada yapabileceğiniz bir diğer şey de surların üzerine çıkıp buraya biraz daha tepeden bakabilmek. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Hadi gelin biraz daha oraya çıkıp oradan buralara bakalım. Şimdi Primo Pizza diye bir pizzacıdan şöyle dilim pizza aldık. Yine bakın porsiyonları yine aşırı büyük. O yüzden yani gayet doyurucu. Eğer hafif açsanız buradan alabilirsiniz. Sonrasında işte akşam yemek isterseniz yiyebilirsiniz. Şimdi biz de bunun tadına bakacağız. Bakalım güzel olduğunu düşünüyorum. Bu arada fiyat bilgisini unuttuğumu fark ettim. Bunun bir dilimi 3,5 euro. Geldiğinizde 3,5 euro vererek bu bir dilimi satın alabilirsiniz. Evet, şu anda yemek için Old Town içinde bir restorana geldik. Adını aşağıya yazarım. Güzeldi. Biz ortamını çok beğendik özellikle. Böyle canlı bir müzik de var. Hani her gün oluyor mu bilmiyorum ama biz geldiğimizde şansımıza bir canlı müzik vardı ama çok fazla masa yok. Zaten dediğim gibi bu mevsimde birazcık boş buralar. Öyle 2-3 masa falan vardı. Ama fiyatlar uygun değil buralarda maalesef. Mesela ben karidesli bir makarna yedim. 18 euroydu. Yine eşimin yediği bir o da karides tava gibi bir şey yedi. O da 17 euroydu. Yani çok ucuz diyemeyeceğim maalesef buradaki fiyatlar. Özellikle restoranlarda tabii daha pahalı. Ama ortamı güzel, tatlı, böyle huzurlu, sakin bir yer. Gelirseniz ortamı için bence değerlendirilebilir. Adını da aşağıya yazarım zaten. Bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi yine Old Town sokaklarındayım. Otelden çıktık, hazırlandık. Bugünkü planımız Tivat'a gitmek. Tivat'ta görmek istediğim yerlerden biriydi. Merak ediyordum aslında. Hazırda günümüz varken değerlendirelim istedik ve Tivat'a gidelim istedik. Bu Tivat zaten buradan çok yakın. Kotor'dan yaklaşık bir 19-20 dakika civarı sürüyor. O yüzden çok yakın. Hatta havalimanı olarak Tivat Havalimanı'nda inerseniz buralara gelmek çok çok daha kolay. O yüzden yani bayağı yakın olduğu için bugünü değerlendirelim istedik ve Tivat'a doğru gideceğiz. Ben de size oradan Tivat'ta neler yapılabilir, nasıl vakit geçirilebilir birazcık onları göstermeye çalışacağım. O zaman Tivat'ta görüşürüz.
Evet, şimdi Tivat'a geldik. Porto Montenegro'ya doğru gidiyoruz. Giderken de yolumuzun üstünde böyle bir yer gördük. Onu da size göstermek istedim. Bu eski Yugoslav denizaltıymış. Şimdi birazcık da şöyle ilerleyip biraz daha yakından bakmak istiyoruz. Yol üstünde giderken zaten gelirseniz mutlaka siz de burayı görürsünüz. Şimdi Port Montenegro'da bir kahveciye oturduk. Burada bir kahve içeceğiz, belki bir tatlı yiyeceğiz. Biraz dinlenelim istedik. Ama şu arkamdaki manzarayı size göstermek istiyorum. Bakın çok güzel bir gün batımı manzarası var gerçekten. Yani bayıldık. Şansımıza da burası boşaldı. Biz tam kahve siparişimizi verdikten sonra burası boşaldı ve hemen koştuk buraya oturduk. Ama ben burayı beğendim. Gerçekten şık, güzel mağazalar, dükkanlar var, güzel restoranlar var. Eğer Kotor'da kalacaksanız bence bir yarım gününüzü ayırıp buraları gezmek için gelebilirsiniz. Çünkü zaten çok yakın, dediğim gibi bir 19-20 dakikalık sürüş mesafesinde. O yüzden gelebilirsiniz. Şimdi biz de burada biraz oturduktan sonra, dolaştıktan sonra tekrar Kotor'a doğru dönüş yoluna geçeceğiz. Şimdi yemek yemek için bir yere oturduk. Bayağı övülen ve beğenilen bir yer. Güzel olacağını düşünüyorum. Size birazcık sipariş ettiklerimizi göstereceğim şimdi. Şu ahtapotlu bir hamburger. Bu da somonlu. Burada da çok güzel bir patates kızartması var. Yani bunlar bayağı övülen yiyeceklerdi. O yüzden biz de denemek istedik. Fiyatlar da yani öyle inanılmaz pahalı değil kesinlikle. Çok daha pahalı şeyler gördük. Ahtapotlu olan 16,5. Somonlu olan da 14,5 euro. Bu patates kızartması da 4,5 euro. Bir de ben bir şarap söylemiştim. O da 8 euro. Bu şekilde şimdi yiyeceğiz bakalım. Çok heyecanlıyım çünkü çok sevdiğim şeyler. Evet, biz Porto Montenegro'dan tekrar Old Town'a döndük. Şimdi burada bir böyle pub'a oturduk. Burası normalde dün bomboştu ama bugün cuma akşamı olduğu için bayağı dolmuş. Güzel de bir ortamı var. Herkes burada neredeyse. Şimdi size birazcık ortamı göstereyim. Şimdi içeceklerimiz geldi. Burada biraz vakit geçirdikten sonra odaya çıkıp artık valizlerimizi hazırlayacağız. Yarın dönüyoruz. Yine güzel bir tatilin sonuna geldik. Ben zaten her tatil dönüşü çok mutsuz oluyorum ama bu sefer çok aklımda soru işareti kalmadı. Çünkü çoğu yerine gittik aslında. Doya doya bir tatil geçirdik diyebilirim. O yüzden mutluyum bu konuda. Ama işte tabii sadece yazın gelemediğimiz için denize girememe durumumuz oldu tabii ki. Ama bu mevsimde geldiğimiz için zaten böyle olacağını biliyorduk. O yüzden sıkıntı yok bizim için. Umarım siz de beğenirsiniz ve keyifle izleyeceğiniz bir video olmuştur. Eğer beğenirseniz beğenmeyi ve eğer kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hepinize hoşça kalın.